Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Jale. Bitti, başka kalmadı. Oğlum dikkat. Hayır, başka kalmadı. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Jale. Bir süredir fotoğrafçılıkla ilgili neden video yüklemiyorsun diye çok fazla mesaj alıyorum. Ben de bugün sizler için konserlerde fotoğraf nasıl çekilir, makine ayarları nasıl olmalı, konser fotoğrafçılığında nelere dikkat etmeliyiz gibi bir içerik hazırladım. Sizi kucak dolusu sevgilerimle öpüyorum. Lafı fazla uzatmadan hemen konumuza geçiyorum. Konserlerde nasıl fotoğraf çekilir? Bir kere ilk başta olmazsa olmaz dikkat etmeniz gereken şey gece feneri gibi giyinmiyor olmanız lazım. Bu ne demek? Yani düşünsenize mesela büyük bir konserde, kapalı bir mekanda, böyle konser salonundan VIP işte bir resitali ya da bir konseri izlemeye birisi bilet aldı diyelim. En önde oturuyor koltukta ve oturmalı salon düzeninden bahsediyorum. Sadece ayakta konserden değil. Beyaz giyindiğinizi düşünün, elinizde makineyle. Düşünsenize adamın önünden ya da kadının önünden izleyicinin sürekli pırr pırr bu tarafa doğru beyaz giden bir nokta var. Bir insan var. Bu rahatsız edici değil mi? O yüzden konserlerde kamufle olmak için veya sahneden eğer fotoğraf çekecekseniz seyirciyi de beraber sahne performansını, sanatçının almak isterseniz o kalabalığı falan yine aynı şekilde. Yani kimse konseri izlerken sahnenin içine dolaşan rengarenk veya beyaz bir şey görmek istemez sanatçı dışında. Bu yüzden kendinizi kamufle etmek için olmazsa olmaz ilk kural, eğer konserde fotoğraf çekmeye gidecekseniz koyu renk veya siyah giymeyi tercih etmelisiniz. İkinci en önemli şey, dikkat etmeniz gereken yedek hafıza kartı ve yedek pil. Bazen sadece fotoğraf değil, video da çekmek isteyebiliyoruz ya da bazen kendimizi kaptırıp çok fazla fotoğraf çekiyoruz. Bazen pilimiz azalmış oluyor. Evden çıkmadan önce şarj etmeyi unutuyoruz. Bu yüzden mutlaka fotoğraf çantanızda yedek bir dolu bir pil olmalı. Yani ben bunu şey haline getirip, prensip haline getirip ben eve gelir gelmez hemen boşalan pillerimi tekrar baştan dolduruyorum ve çantayı o şekilde kenarda tutuyorum olası acil bir durum için. Mutlaka yedek dolu bir pil yanınızda olsa iyi olur. Ve aynı zamanda da yedek bir hafıza kartı. Şimdi bu niçin lazım? Konserdesiniz, bir anda hafıza kartınız bozuldu, okumuyor. O zaman ne yapacaksınız? Kenara geçip konseri izleyecek misiniz? Vaz mı geçeceksiniz fotoğraf çekmekten? Hayır. Yedek kartınızı makinenize takıp konsere kaldığınız yerden devam edeceksiniz fotoğraf çekmeye. Ve evden çıkmaya hazırlanırken son dikkat etmeniz gereken şey yanınıza alacağınız objektif veya objektifler, makine veya makineler. 24-70 ya da 70-300 gibi lensler konser mekanının yapıldığı alana göre sizin işinizi kurtaracaktır. Örneğin büyük böyle Kuruçeşme Arena gibi alanlarda eğer çekim yapacaksanız 70-300 falan da olsa yanınızda iyi olur. Çünkü uzaktan yakınlaştırmanız gerekecek konuyu. Ya da küçük alanlardaysanız böyle konser mekanları, barlar, daha minik konser alanlarında veya açık havada 24-70 işinizi görecektir. Eğer tek bir makineniz varsa. Şimdi şöyle, bu çok aslında tartışılan bir konu. Ben konserlere 28-75 ile gidiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, odak arası aralığı uzadıkça merceğe giren ışık azaldığı için benim diyaframım 2.8. Yani bir takım tabii ayarlar yapıyorum, editlerken falan da Photoshop'ta müdahale ediyorum ama içeri giren ışık epey azalıyor. Eğer siz sabit lensler kullanırsanız, yani nedir bu mesela? Zoom aralığı olmayan, yani sadece 50 mm 1.8 mesela ya da 85 mm 1.4 gibi lensler. Bunu türetebilirsiniz. Hani sabit bir lensle konserde çekim yaptığınız zaman merceğe giren ışık daha fazla olacağı için daha net, daha keskin, daha canlı fotoğraflar elde edeceksiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Konser devam ederken
objektifi değiştirmeniz gerekecek ve biliyorsunuz ki konser mekanları genelde karanlık oluyor. Yani genelde değil, çoğunlukla karanlık oluyor eğer gündüz böyle bir resitale falan gitmiyorsanız. Ve dolayısıyla o hengabede, o kalabalıkta makineyi, diğer objektifi değiştirin falan derken hem bir sakarlık olabilir, objektif düşebilir, biri çarpabilir falan, hem de konu kaçabilir. Yani o an sahnede şarkıcı en önemli atağını yapıyordur, en önemli şarkıyı söylüyordur ya da gitarist en büyük solosunu atıyordur bütün konser boyunca. En önemli show belki dönüyordur. Ve siz onu yakalamaya çalışırken hop o sahne geçti gitti. Ondan sonra bütün konser boyunca böyle sabit duran bir şarkıcı çeksen de çekmesen de önemi yok. Çünkü konserlerde aslında aksiyon bekleniyor fotoğrafçılardan. Yani hoplarken, zıplarken, işte bağırırken falan. Hani kimse böyle düz gitar çalan bir adamın fotoğrafını görmek istemiyor aslında. Yani sanatçılar da bu şekilde talep ediyorlar. Dolayısıyla hemen çok geçiyorum burayı, çok uzattım ama burası önemli. Eğer bir tane makineniz varsa tabii tercih meselesi, farklı farklı lensler tercih edebilirsiniz. 50 mm, 85 mm falan gibi. Öbür türlü şöyle bir seçenek de uygulayabilirsiniz. Eğer iki tane makineniz varsa yelekler var bunun için. Hani iki makinenizi de üzerinize taşıyarak bir onunla çekim yapabilirsiniz. Bu da bir tercih. Evet, bir diğer konu hangi formatta çekiyorsun diyenler var. Işık ayarını makinenin Adobe'ye uygun yapıyorum. Bunun dışında RAW artı JPEG olarak çekiyorum. Yani sadece RAW çekerseniz bütün fotoğraflarla ayrı ayrı oynamak istemeyebilirsiniz. Sadece JPEG çekerseniz müdahale etmek istediğinizde edemeyeceksiniz. Çünkü RAW çekilen fotoğraflarda daha iyi müdahale edilebiliyor editlenirken. Dolayısıyla ben ikisini beraber çekiyorum konserde. Ve içinden ayıklayıp mesela sanatçıya direkt olarak yollayacaksam bazı fotoğrafları JPEG olarak atıyorum. Zaten artık sosyal medyada kullanılıyor. Eğer büyük bir afişe falan bastırılmayacaksa JPEG yeterli oluyor konser fotoğrafçılığında. Ama özellikle bir portresinde bir şeyinle oynayacaksam, ciltte rötuşlar yapacaksam, ışıkta konser alanında iyileştirmeler yapacaksam o zaman RAW olanı içinden çekerek onu editliyorum ve onu o şekilde yolluyorum. Yani uzun lafın kısası RAW artı JPEG formatında konserlerde çekim yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Evet, bütün evdeki hazırlıkları tamamladınız. Konser alanına gidiyorsunuz. Biraz erken gitmenizde fayda var. Gittiniz konser alanına, şöyle bir ışığa bakın. Ben öyle yapıyorum. Makinenizi ışığa göre ayarlayın. Yani bazı alanlar çok karanlık olabiliyor. Bazı mekanlar daha canlı canlı olabiliyor. Yani her ayarda, her mekanda aynı çekimi yapamazsınız. Çünkü aynı çekim diye bir şey yok. Makinede biliyorsunuz patlar, yüzde patlamalar olur, karanlık bölgeler olur. Dolayısıyla siz fotoğraf çekeceğiniz zaman vardığınız mekanda, etkinliğin ne olacağı mekanda özel olarak önceden gidip ışık ayarı yapmanız gerekiyor. Şöyle bir noktaya değineceğim. ISO'yu mümkün olduğunca arttırmamaya çalışın. Yani aslında hem arttırıp hem arttırmamaya çalışacaksınız. Şöyle ki, şimdi konserler genelde gece olduğu için ve hareketli pozlar yakalandığı için bir kere ISO'nuzu, yani ben 1250'den yukarıya taşımıyorum ama 2500 ve daha yukarıda taşıyabilen makineler var. Siz makinenizin ayarına göre bu ISO'nuzun ayarını olabilen en maksimuma getirin tabii ama grenle olmasın. Çünkü sonra eve geldiğinizde çok güzel fotoğraf deyip bunu daha büyük bir ekranı taşıdığınızda gürültüler oluşacaktır eğer ISO'yu yüksek tutarsanız. Ve enstantane ayarı çok önemli konserde. Eğer böyle çok egzantrik sanatsal pozlar yakalamayacaksanız, böyle kaydılı maydılı, hani böyle hareketli, işte titreşimli, flu değil de daha net, daha böyle bir yerde kullanılabilir fotoğraflar bekleniyorsa ya da sanatçı sizden normal bizim konser fotoğraflarımızı çek dediyse enstantaneyi yüksek tutmalısınız. Yani enstantane hızı düşük olduğunda şöyle söyleyeyim, fotoğraflarınızdaki hareket, mesela şu hareket var ya, diye çıkacak. Ve dolayısıyla net bir fotoğraf elde edemeyeceksiniz. Konserlerde de çok hızlı aksiyonlar olduğu için işte mikrofonu ileri fırlatmalar, bağırmalar, hoplamalar, zıplamalar. Dolayısıyla yüksek enstantanede fotoğraflar çekmeniz gerekiyor ki o zıplayan şarkıcıyı havada yakalayabilelim.
Ya da bir gitarist o soloyu atarken saçlarını arkaya attığında o saçları yakalayabilir. Gelelim diğer bir konuya ve netleme. Sanatçıyı netlerken illaki manuel de yapabilirsiniz, elle odaklama da yapabilirsiniz ama konu kaçacaktır. Dediğim gibi konserlerde çok hareket alıyor. Bir o tarafa koşuyorlar, bir bu tarafa koşuyorlar ve bir aksiyon var sahnede. Bunu kaçırmamak için ben makinenin göz takibi ayarını alıyorum. Sürekli AF'ye alıyorum ve göz takibinde çekiyorum sanatçıyı. Ya da siz kilitleyip o şekilde netlik ayarı yapabilirsiniz. Otomatiğe alabilirsiniz ve seri çekimde çekebilirsiniz. Ben bazı hareketleri dürüst olmak gerekirse seri çekimde yakalıyorum. Yani sanatçı zıplarken o anda yakalamak çok zor olabiliyor. Bazen hissediyorum bir aksiyon olacağını mesela sahnede. Hemen seri çekime alıyorum makineyi. Çat 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 çekiyorum. Mutlaka bir tanesini de yukarıda havada yakalıyorum sanatçıyı. Bunun dışında bir dikkat edilmesi gereken konuyu size değindim. Aslında bu çok önemli bir nokta. Konser alanına vardınız. Her şey tamam. Ayarlar, makineniz, pilleriniz, kıyafetiniz, ışık ayarı vesaire. Fakat sanatçıyı çekiyorsunuz. Hep karanlık çıkıyor yüzü. İşte bunun bir triği var. Konserlerde ve sahne düzenlerinde ışıkçılar var. Ve genel olarak yani çok enteresan bir durum olmadığı sürece mütemadiyen o ışıklarda bir senkronizasyon oluyor. Yani böyle elinizle sayabilirsiniz ritim tutar gibi mesela 1, 2, 3, 4, 5 hop yandı gitti falan gibi. O senkronizasyonu kafanızda oturtup sanatçı şarkı söylerken ve sahnede dönerken o ışığın tam sanatçının yüzüne geldiği anda denklanşöre basmanız gerekiyor. İşte o zaman aydınlık bir yüz, aydınlık bir şarkıcı, aydınlık bir gitarist, aydınlık bir davulcu yakalayabilirsiniz. Genelde o ışıklar hep aynı senkronizasyonda dönüyor. Dolayısıyla bunun ritmini ve sayısını bulmanız çok da zor değil. Bunu tespit edip o an ona göre fotoğraf çekiminizde sanatçıları daha aydınlık yakalayabilirsiniz. Ve tabii konser çekiminden sonra da eve gelip fotoğrafları editliyorum ve dosya halinde sanatçıya yolluyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bunlar benim kendi gittiğim konser çekimlerinde başlı başına uyguladığım en temel dikkat ettiğim kurallar, makine ayarları. Evet, konserlerde nasıl fotoğraf çekilir, konser çekiminde makine ayarı nasıl olmalı, konser fotoğrafçılığı ile ilgili herhangi başka bir sorunuz varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak yazın ve ben size geri döneyim. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz bana, her türlü sorularınızı iletebilirsiniz. Ben mümkün olunca geri dönmeye çalışıyorum. Başka videolarda, başka içeriklerde görüşmek üzere.